Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Başlarda Hollywood filmleriyle kendisini dünyaya tanıtan yaşayan ölüler, son yıllarda bilim çevrelerinde ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Konunun bilimsel temeli için birçok varsayım var. En olası olanları sizler için derledim. Popüler kültürün son yıllardaki en büyük atılımı zombilerdir desek zannımca yanlış olmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri hatırlayacağınız gibi 2016 senesinde zombi salgınına karşı tatbikat yaptığını açıklamıştı. Amerika'nın ardından İngiltere'de olası bir zombi istilası için eylem planı hazırladığını duyurmuş ve olayın nedenli ciddi boyutlara geldiğini açıkça gözler önüne sermişti. Zombiler üzerine sayısız dizi film çekilmiş, binlerce roman ve makale yazılmış, özel danslar koreografize edilmiş, hatta festivaller dahi düzenlenmiştir. Kökeni Haiti'deki voodoo büyücülerine dayanan popüler kültürde ise öldükten sonra dirilip insan eti yemekten başka bir şey düşünmeyen zombi salgınına bilimsel olarak yol açabilecek 5 konuyu sizler için araştırdım ve risk sınıfına göre sıraladım. Parazitlerin kurbanlarını beyinsiz zombivari kölelere çevirmeleri doğada çok sık rastlanan bir şeydir. Toxoplasmosa gondii adlı bir parazit bize bunun ne kadar korkunç bir şey olabileceğini gösteriyor. Bu parazit farelere bulaşıyor. Ancak sadece kedilerin bağırsaklarında çoğalabiliyor ve bunun bilincinde olarak farenin beynini kontrol etmeye başlıyor. Fare tek bir farkla gündelik hayatına devam ediyor. O da kedileri tehdit unsuru olarak algılamıyor. Aksine onları bulmaya çalışıyor. Parazit bu şekilde fareleri kedilere yem yapıp daha fazla çoğalmayı başarıyor. İnsanlar ve fareler genetik olarak birbirine çok yakındır. Yani bir zombi kıyameti başlaması için Toxoplasmosa'nın biraz evrilip insanlara geçmesi yeterli olacaktır. Sizler de mutlaka kök hücre araştırmalarını duymuşsunuzdur. Nörojenezler, ölü beyin hücrelerinin yerini alabilen, kendine has karaktere sahip joker hücreler olarak tanımlanabilir. Şu ana kadar tıp, hastaları beyin hasarı hariç hemen her şeyden kurtarabiliyordu. Kalp pili, yapay kapakçıklar, protezler vesaire. Ancak beyin öldüğünde dönüş yoktu. Fakat artık öyle olmak zorunda değil. Günümüzde nörojenezler beyin travması geçirmiş hastaların beyinlerini bir yere kadar onarabiliyor. Henüz yolun başında da olsa kısa süre sonra bu tedaviyle ölü beyin hücrelerinin birçoğunun yenilenebileceği öngörülüyor. Sorun şu ki beyin ölmeye dışarıdan içeriye doğru başlıyor. Yani ilk önce beynin sizi insan yapan korteks kısmı ölüyor. Hayatta kalmanız için korteks gerekli değildir. Yürümeniz, yemek yemeniz için beyin kökünüz yeterlidir. Yani beyin ölümü gerçekleşmeye başlayan birini alıp beyin kökünü kök hücre tedavisiyle oluşturursanız elinizde bilinçsiz bir şekilde dolanan, düşünce ve karakterden mahrum, sadece hayatta kalmak için gereken temel içgüdülerle hareket eden bir insana sahip olursunuz. Halk arasında deli dana virüsü olarak bilinen Rh virüsü, ineklerin beyinlerine ve omurgalarına saldırıp hayvanın kendi türlerine karşı dahi vahşi bir hale sokuyor. Bu virüs insanlara bulaştığında yürüyüşte değişiklik, kasılmalar, odaklanma sorunları, doyma hissinin yok olması ve bilincin kaybolması şeklinde etkiler gözlemleniyor. Virüsün bir diğer özelliği ise çok hızlı evrim geçirip karakterini değiştirmesi olarak biliniyor. Nörotoksinler, vücut fonksiyonlarınızı ölü sayılacağınız bir noktaya kadar yavaşlatabilecek çok komplike zehirlerdir. Kurbanlar bu durumdan alkaloidler ile uyandırılabilir. Ancak geri döndüklerinde eski hallerinde olmazlar. Yemek, uyumak, inlemek ve kollarını kasıp sersem şekilde hareket etmek gibi sadece içgüdüsel komutlarla hayatlarına devam ederler. Haiti'de 1962 yılında Clarus isimli kadın ölü ilan edilip gömülmüştür. 18 yıl sonra tanıdıkları tarafından bilinçsizce yolda dolanırken bulunmuş ve eve götürülmüştür. Daha sonra evin köpeğini canlı canlı yediği resmi kayıtlara geçmiştir. Yapılan polis soruşturması sonucunda kadına bir voodoo büyücüsü tarafından nörotoksin verilip şeker tarlasında köle olarak çalıştırıldığı, büyücü ölünce serbest kaldığı saptanmıştır. Meşhur Illuminati oyun kartlarını hepiniz duymuşsunuzdur. 1994 yılında Steve Jackson Games firması tarafından piyasaya sunulan bu kartlar
aslında oyundan çok birer senaryo kıyametidir. Japonya'daki nükleer felaket, tsunami, İkiz Kuleler saldırıları, emlak krizi, Clinton ve Obama'nın başkan olmaları hep bu kartlarda yıllar öncesinden haber verilmekteydi. Birçok kriptolog kartların belli bir düzenle belirli tarihlerde gerçekleştiğini keşfetmiş, ancak hangi karttaki olayın hangi tarihte gerçekleşeceği henüz çözülememiştir. Illuminati oyun kartlarından en korkutucu olanlarından bir tanesi ise nüfusu azaltmak ve yeni bir dünya düzeni oluşturmak için insanlığa yapay bir zombi virüsünün bulaştırılmasıdır. Böyle bir şey imkansız dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bilim adamları ve komplo teorisyenleri, hatta olayı bir adım daha ileriye taşıyacak olursak, Illuminati'nin gizli laboratuvarlarında çalışmış ve tehdit altındaki doktorlar tam aksini söylüyor. Bilim, küçük silikon bir çipe bir virüs bağlayarak ilk nanocyborg'u yaratalı 15 seneyi geçti. Buldukları ilk şey de cyborgların bünyelerinde bulunduğu canlı öldükten aylar sonra bile yaşamaya devam ettikleri oldu. Araştırmaların ilk aşamalarında bile nanoteknolojiyle uğraşan bilim adamlarının bir zombiyi yaratmaya ne kadar yaklaştıklarına bir bakın. Yaptıkları işi, yani dünyanın sonunu hazırlamayı iyi biliyor olmalılar. Dünya Sağlık Örgütü bu yıl içerisinde beyninize girip hasarlı nöron bağlantılarını yeniden kurabilecek nanobotları insanlar üzerinde denemeye başlayacaklarını açıkladılar. Nanobotlar zihninizdeki kopuk bağları birleştirirken ne ters gidebilir ki? Çok yakın bir gelecekte beyninizde nanobotlar olacağını garanti edebiliriz. Bunlar siz öldükten sonra da çalışmaya devam edecektir. Yani beyninizdeki çürüyen hücrelerin yerini alıp sizin kaslarınızı ve eklemlerinizi kontrol edebilirler. Ve bunu tüm vücudunuz çürüyene dek yaparlar. Nanobotlar kendilerini çoğaltabilecek şekilde programlanmakta ve hücreleri taklit edebilmektedirler. Yine de vücudun sahibinin ölümü eninde sonunda onun da ölümü olacak demektir. Kendi varlıklarını sürdürebilmek için kendini yeni bir bedene aktarmak isteyecektir. Bu yüzden nanobot zombisi sağlıklı bir kurban bulup ısırmak isteyecek ve kan yoluyla aktarılan nanobot yeni yuvasında düzeni tekrar ele geçirmek için çalışmalarına başlayabilecektir. Yeni kurbanına geçen nanobot bu canlının korteksini devre dışı bırakıp beyin köküyle birlikte kontrolü ele alabilecektir. Böylece dünya sürekli genişleyen beyinsiz insanlar ordusu ile dolacaktır. Ayrıca benlik duygusunu kaybetmiş bir zihin içgüdüleriyle hareket ederken kendi cinslerini de besin kaynağı olarak görecektir. Böyle bir nanobot salgınının bildiğimiz her şeyin sonu olacağı aşikardır. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videoların altında bulunan mail adresinden ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşmayı, yeni videolarımızı takip edebilmek için abone olarak Araştıran İnsanlar topluluğuna katılmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar. Hoşça kalın araştıran insanlar.